Komünizmden bahsettiğimiz geçen videomuzun başında dünyada en az okunan ama üstüne en çok fikir beyan edilen kitaplardan birinin Marx'ın Komünist Manifestosu olduğunu söylemiştik. Bu videomuzda da Türkiye'de farklı kesimlerden birçok insanın "ben liberalim, liberal demokrasiyi savunuyorum, liberal ekonomi en iyisidir veya rezalettir" dediği, hatta bazen hakaretamiz bir şekilde kullandığı liboş sözcüğüne kaynaklık eden liberalizm ideolojisini anlatacağız. GZT'ye abone olmayı unutmayın. Önce kelimenin kökenine bakalım. Liberalizm, Latince özgür anlamında kullanılan liber kelimesinden geliyor. Liberalizmi en basit haliyle eşitlik, konuşma özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları, uluslararası işbirliği ve serbest piyasa gibi ilkelere dayanan politik filozofi olarak tanımlayabiliriz. Liberal düşünce sistemi Batı dünyasında ayrı bir ideoloji olarak 18. yüzyılın aydınlanma çağı döneminde sivrildi. Tüm Avrupa'da hakim düşünce olan muhafazakar ve mutlakiyetçi düzene karşı temsili demokrasi ve hukukun üstün olduğu bir sistemi savunuyordu. Burada bir parantez açalım. Muhafazakar düşünceye olan karşıtlık, dini değerlerden ziyade aristokratik toplum geleneğine ve soylu sınıfların toplumdaki hakim konumuna bir karşı çıkıştı. Temsili demokrasi ve hukukun üstünlüğü mevzularını da bugünkü gibi tam teşekküllü bir demokrasi olarak düşünmek biraz eksik olur. Zira bu kavramlar o dönemde henüz yavaş yavaş içi doldurulan şeylerdi. İngiliz filozoflar John Locke ve Thomas Hobbes bu ideolojiyi şekillendiren başlıca isimlerdi. Liberalizmin babası olarak kabul edilen Locke, toplumsal sözleşme teorisini ortaya koydu. Bu teoriye göre her birey doğuştan yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarına sahiptir ve devlet bireylerinin bu haklarına saygı gösterdiği müddetçe birey de gönüllü veya sessiz bir şekilde bazı haklarından vazgeçebilir. Tabii devletin kendisine sağlayacağı koruma ve toplumsal düzen garantisi karşılığında. Her ne kadar temelleri 18. yüzyılda aydınlanma çağıyla atılmış olsa da liberal ideolojinin Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın bir sistem haline gelmesinde etkili olan 3 tarihi olay vardı. İngiltere'de 1688'de Kral II. James'in kızı ve damadı tarafından tahttan indirilmesiyle sonuçlanan muhteşem devrim, 1776'da yaşanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali liberalizmi tetikleyen dönüm noktalarıydı. Evet, 3 tarihi olaydan bahsettik ama muhtemelen sizler de içlerinden en çok Fransız İhtilalini duymuşsunuzdur. Bu ihtilalle birlikte liberal düşünce sistemi kademe kademe dünyanın farklı kesimlerine yayıldı. Mesela Latin Amerika'daki sömürgeler emperyalist güçlere karşı birer birer bağımsızlıklarını ilan etti ki bunlardan biri ihtilalin ana vatanı olan Fransa'nın kolonisi Haiti'ydi. Burada 1791'de kölelerin başlattığı ayaklanmalar 1804'te bağımsızlığa evrildi. Liberal düşünce ve onun savunduğu özgürlük, eşitlik, adalet, hukuk gibi kavramlar Fransız ordularının devrimden 1815'e dek işgal ettikleri Avrupa topraklarına ve o günkü iletişim koşullarının el verdiği ölçüde dünyanın diğer bölgelerine yayıldı. Yalnız burada önemli bir nokta var. Liberal düşünceyi savunduğunu iddia eden, savaşlarda ya da isyanlarda bu ideolojiyi ön planda tutan şahıslar sonrasında ya milliyetçi rüyalara dalmış ya da kendi ulus devletlerini oluşturup azınlıkları ülkelerinden kovmaya yönelik politikalar izlemişti. Örneğin Napolyon, devrimden sonra kurulan cumhuriyetin bir generali olarak başlattığı yolda Avrupa'nın büyük kısmını işgal etti. Hatta Moskova kapılarına kadar dayandı. Ancak en sonunda 2 kez düşmanlarının eline esir düştü ve ilkinde kaçıp kurtulmasına rağmen ikincisinde hayatının son günlerini geçireceği uzak bir Atlantik adasına sürgün edildi. Bir başka örnek daha verelim mi? Çok uzaklara gitmeye gerek yok. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ne isyan eden Yunan, Bulgar ve Sırp gruplar da kendilerini devrimci olarak tanımladı. Ancak ayaklanma sırasında ve bağımsız olduktan sonra ilk yaptıkları iş ülkelerindeki azınlıkları ya katletmek ya da sürgün etmekti. Liberal düşüncelerin sadece Batı dünyası ve kontrolü altındaki sömürgelerde etkili olduğunu söyleyemeyiz. Kısaca liberalizmin bizdeki ilk yansımalarına bakarsak Osmanlı'nın tarihi boyunca Batı'dan gelen farklı
akım ve gelişimlerden farklı düzeylerde etkilenmiş olduğunu görüyoruz. 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla başlayan dönemde liberal düşünce unsurları devlet yönetiminde önemli bir dönüşüme yol açtı. Örneğin padişahın kanun hükümlerini her şeyin üstünde kabul edeceğini ilanı, yargılama olmadan kimsenin cezaya çarptırılamayacağı ve müsaadere yani mallara el koyma usulünün kaldırılması gibi uygulamalar liberal düşüncenin ilk esintileriydi. Daha sonra 1856 Islahat Fermanı ve 1876 birinci Meşrutiyetle belli ölçülerde anayasal bir düzene geçiş, liberal akımın sınırlı ölçüde de olsa Osmanlı Devleti'nde de yansımalarının olduğunu gösteriyordu. Tarihsel sürecin içine çok daldık değil mi? Şimdi kısaca klasik liberalizmin karşılaştığı en önemli iki meydan okumaya bakalım ve yolculuğumuzun sonuna gelelim. Birinci Dünya Savaşı'nın galibi olan İngiltere, Fransa ve ABD gibi devletler kendilerini liberal siyaset ve ekonominin öncüleri olarak konumlandırdı. Fakat dünyada büyük savaşın yarattığı acılar devam ediyordu ve değişen sınırlar, devam eden iç savaşlar milyonlarca insanı büyük sıkıntılar içinde bırakmıştı. Bu arada bu devletler sömürgeciliğe devam ediyordu. İşte bu kaos ve kargaşa ortamında özellikle yenilmiş ve köşeye atıldığını düşünen devletler hakim liberal düşüncelere karşı akımlar geliştirdi. Bunlar Rusya'da 1917 Ekim Devrimi ve ardından gelen iç savaşla yayılan komünizm, İtalya'da Mussolini'nin liderlik ettiği ve savaşın ardından 1922'de iktidarı ele geçiren faşist hareket ve son olarak Almanya'da giderek büyüyen, tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan Nazizm'di. Bu hareketler klasik liberalizmin tüm ideallerini yok sayan ve onun tam zıddı iddiaları gündeme getiren akımlardı. Çarpışan ideolojilerin karşı karşıya geldiği İkinci Dünya Savaşı'nda liberal dünyanın öncüsü olan ABD ve İngiltere ironik bir şekilde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle galip geldi. Ardından dünyayı 45 yıl boyunca iki kutba bölen Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele edeceklerdi. 1991'e gelindiğinde ise Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte liberalizmin kesin zaferi ilan edildi. Peki bu gerçekten bir zafer miydi? Yoksa bugün yaşadıklarımızın ışığında yepyeni bir mücadele dönemi öncesinde kısa süren bir bahar dönemi miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde hangi ideolojiyi görmek istersiniz? Ve devlet bireylerinin bu haklarına saygı gösterdiği müddetçe birey de gönüllü veya sessiz bir şekilde bazı haklarından vazgeçebilir.